Bakü'den selamlar dostlar. Şimdi Kuba'ya gitmek üzere otogara geldim. Burada otogarlara auto vahtal diyorlar. Aklınızda bulunsun. Auto aslında anladığım kadarıyla oto demek gibi bir şey sanırım. Aldım abi. Gel onu koyayım sana. Yo yanımda durur. Geçenciyeydi sende. Kuba'ya. Yo bilen. Auto vahtal anladığım oto anlamına geliyor. 5.90 verdim. 5 manat 90 kepik. 6 manat neredeyse hani. 20'den hesaplayın manatı. Kuba'ya gideceğiz. Orada köylere gitmek istiyorum. Bakalım Bakü'den ayrılıyoruz da tekrar döneceğim Bakü'ye. Yani burası biraz merkez üssü gibi. Diğer yerler de genelde buradan gidiyor. İşte Şeki olsun, Lenkeren olsun, farklı yerler olsun, Gence olsun buradan gidiliyor yine. Evet, Kuba'ya geldim ben arkadaşlar. Kalacak yer de buldum. Şöyle biraz size göstereyim. Ya burası şehir gibi de köy gibi de hani böyle ikisinin ortası bir yer de büyük hani yani öyle ufak bir yer değil. Öyle söyleyebilirim. Burada gerçi köylere kent diyorlar. Ben şimdi burada hani köylere falan da gitmek istiyorum. Onun için biraz araştırma falan da yaptım. Şimdi kaldığım yeri göstereyim size biraz. Buradaki yerler böyle köy evi tarzında hani. Biraz eski şeyler hani yataklar olsun falan. Fiyatı buranın mesela 10 manat. O da 200 lira falan yapıyor. Yani ben şehirde de aynı fiyata kalıyordum. Daha iyiydi de burada hani çok kalacak yer olmadığı için fiyatlar böyle başka yere sordum mesela. O 25 manat dedi. 500 lira diyor yani. Pahalıydı. Şöyle biraz göstereyim size burayı. Bir de size buraya nasıl geldiğimden bahsedeceğim. Bayağı hani otel böyle odalar falan var. Kaç kişi kalmak istiyorsanız ona göre oda veriyorlar size. Şimdi şeyden bahsedeyim. Bakü'den ben buraya nasıl geldim ondan bahsedeyim. Belki gelmek isteyen olur. Bakü'de benim kaldığım durak sahil metrosu olarak geçiyordu. Ben sahil metrosundan bu Bakü kartla yine metroyu kullanabiliyorsunuz. Aklınızda bulunsun. Havalimanına alırsanız eğer onu şehirde de otobüslerde, metroda her yerde kullanabiliyorsunuz. Oradan sahil metrosundan 28 Mayıs metrosuna aktarma yaptım. Bir durak gittim. Oradan sonra farklı bir yere aktarma yaptım. Gelmeniz gereken yer Avotazal olarak geçiyor. Orası da otobüslerin kalktığı terminal. Yani Avotazal'a gidecek şekilde zaten metroda bilgilendirmeler var. Oradan görürsünüz. Ben videosunu da çekmiştim böyle haritasını. Oradan bakarsanız belki ekran görüntüsü falan alırsınız. Sorsanız da gösteriyor herkes zaten yardımcı oluyor yani sıkıntı yok o konuda. Avotazal'a geldim. Oradan da yaklaşık Bakü'den Kuba'ya 2,5 saat falan sürdü. Hani 2 saat 10 dakika falan diyorlardı. Biraz yolda da falan da durduk. 2,5 saat falan sürdü. Şimdi burada daha Yahudilerin yaşadığı bir Kırmızı Kasaba diye bir yer var. Yakın buraya 2,5 kilometre falan. Oraya gideceğim şimdi birazdan yürüyerek. Buraları gezeceğiz, göreceğiz yani. Yarın da bir aksilik olmazsa onu bir sonraki videoda göreceksiniz siz. Bir sonraki videoda da Kınalık diye bir tane köy var burada bayağı meşhur. Oraya gitmek istiyorum. Taksilerle falan konuştum. Tek giderseniz yani taksi kendi ücretini alıyor. Bir kişi de gitsen aynıyı alıyor. 2-3 kişi gitsen de hani aynı parayı ödüyorsunuz. O yüzden adam bulursak yani ucuza gideceğiz. Bulamazsak pahalıya geliyor. Bakalım ne yapacağız yani. Tek başıma gitmem zor biraz hani. O yüzden yarın sabah gideceğim ben oraya. Adam olur dediler de göreceğiz yani. Olursa eğer orayı da göreceğiz bir sonraki videoda. Burada Kuba pazarı var. Bir ara oraya gezelim. Beraber. Sonra diğer köye gidelim. Babadan başka yerde yoktu. Bu baklava sadece buraya ait. Galiba. Sen şekil çekme ya. Ha, yok alacağım ben. Yemek için. alacaksın, yok. Deneyeceğim. Ama bilgi için. Video çekme var. Ha yok, istemiyorsunuz mu? Yok video yok. Ha tamam. Gelin bakalım buranın baklavasını. Bizimkinden farklı da bayağı güzelmiş ya. Bayağı güzel, bakın şöyle göstereyim.
Kıtır kıtır. Daha Yahudilerinin yaşadığı kırmızı kasabaya gelmek üzereyim. Bakın bu taraf Kuba. Burada Kudiyalçal diye bir çay akıyor. Şu önümde gördüğünüz yer. Önümde bir köprü var. Köprüyü geçtikten sonra kırmızı kasaba geliyor. Bakın direkt hani karşıya geçerken bile şeyi görebiliyorsunuz. Yani yapı farklılıklarını görebiliyorsunuz. Diğer taraf hani size kaldığım otelin bahçesinden gösterdiğim normal köy, kasaba, şehir diyebileceğimiz bir alanda. Buradaki mimari bile farklı. Şimdi size daha Yahudiler ile alakalı biraz bilgi vereceğim. Burada da eğer birilerine denk gelirsem yani daha fazla bilgi almak istiyorum. Hem de bazı yerler var ziyaret edilecek. Oraları beraber ziyaret edeceğiz. Bilgiler tam kesin olmamakla beraber arkadaşlar, daha Yahudilerin buraya milattan önce 6. yüzyılda geldikleri söyleniyor. Pers İmparatorluğu zamanında. Bazı efsanelere göre Babil sürgünü sonrası Kafkasya'ya yerleştikleri belirtiliyor. Bakın burada hemen gözüküyor zaten. Şurada bir sinagog sembolü var. Yahudiliğin sembolü olan yıldızla beraber Kırmızı Kasaba diyor, Kusar diyor. Şahdağ Turizm Merkezi. Şimdi Kırmızı Kasaba'ya girmiş bulunmaktayız. Şu karşıda da hemen ortadaki kavşakta yine Kırmızı Kasaba'ya hoş gelmişsiniz yazıyor. Yukarıda da tekrar böyle hani kasabalarda, şehirlerde şey olur ya hani işte I love Bakü gibisinden yukarıda Kırmızı Kasaba yazıyor yine aynı şekilde burayı belirten. Bakın burada şimdi biraz sokaklarda dolaşalım beraber. Daha Yahudileri arkadaşlar Osmanlı ve Rus İmparatorluklarının etkisinde kalarak zamanında yine bu bölgede yaşamlarını ve kültürlerini bir şekilde sürdürebilmişler ve burayı yurt olarak edinmişler, öyle söyleyebilirim. Burada bir park buldum. Haydar Aliye Parkı. Şuraya. Burada heykeli var. Güzel bir park olmuş ya. Tam kasabanın içinde kalıyor burası. Geçerken göstereyim dedim size de. Bu bölgede genelde hani evler ve araçlar daha lüks. Bayağı lüks araçlar var. Evler de keza diğer evlerden ayrılıyor mimari ve şatafat olarak, öyle söyleyebilirim. Mesela önümde gördüğünüz yerler o şekilde. Şu arkamda da hani şeyler vardı. Yani şato tarzı evler var bakın. Burada bilgi ofisi varmış. Şimdi oraya doğru gidiyorum. Hem sinagogun olduğu bir yer varmış. Bakalım orada bilgi alabileceğimiz birilerini bulursak size hani ilk ağızdan bunları aktarmak istiyorum. Ben araştırmamı yaptım gerçi. Hani size bir şeyler anlatabilirim ama hani varsa ilk önce insanlardan alalım. Yoksa zaten ben onları size anlatacağım. Bakın mesela aynı şekilde burası da. Hem lüks hem de böyle genelde yüksek duvarlı bir kapıları oluyor. Evler de genelde onun arkasında. Bakın burası da aynı şekilde. Şato gibi ya evler. Yani böyle bir yerde hakikaten Kuba'dan sonra buraya gelince biraz insan şaşırıyor. Buradaki evler bayağı lüks yani. Ha, Bakü'de moderndi falan ama hani oraya bakınca bile buradaki evler daha fazla lüks kalıyor diyebilirim. Bakın burası da aynı şekilde. Ya burada anladığım kadarıyla yani şu herhalde evin önündeki elektrikli araba şarj etme aleti diye tahmin ediyorum. Ya buradaki evlerin hani biraz böyle izole kalmasının nedeni sanırım hani o geçmişten gelen bu göç olaylarıyla beraber hani kendi kültürlerini daha fazla korumak, saklamak ve yaşamak anlamında sanırım herhalde böyle izole bir hayat tercih etmişler diye tahmin ediyorum. Bilgi ofisine geldim arkadaşlar. Burada 2 tane sinagog varmış. Buraya yerleşimleri daha Yahudilerinin milattan sonra 750. yıla kadar dayanıyor ama bu Babil zamanında sefir olayı da doğruymuş. Onu da söylediler. Şurada bir müzeleri var. Bu müze eskiden bir sinagog olarak hizmet veriyormuş. Şimdi müzeye çevrilmiş. Bir de ben burası hakkında duymuştum. Buradaki bir tane sinagog zamanında Sovyet zamanında sanırım fabrika olarak kullanılıyormuş sanırım. Öyle mi? En alttaki, soldaki. Şimdi ama tekrar sinagog olarak hizmet veriyor değil mi? Anladım. Üstteki de mi sinagogta? Evet. Tamam. O da evveler fabrika, bir zavut gibi. O da aynı şekildeydi. Peki burası neresi oluyor? Bu köyün tüccarı evi. Köyün tüccarı evi. Yani köyün tüccarı. Şunun adı Mikva mıydı? Bu mikva, evet. Mikva. Mikva'da arkadaşlar
burada aslında hani evlenenlerin ve yeni doğan çocukların suya sokularak aslında Hristiyanlıktaki vaftiz gibi bir temizlenme, arınma işlemi yapılıyor değil mi? Bu şekilde söyleyebiliriz. Burada bilgi alma ofisi var eğer. Buraya gelirseniz bilgi de alabilirsiniz. Arkadaşlar kameraya çıkmak istemedikleri için onları göstermek istemiyorum hani. Herkesin izinle tabi. Ziyaret ederseniz detaylı bilgi de alabilirsiniz buradan. Bilgi merkezi burası. Şu şekilde evler devam ediyor. Bakın burada mesela Yahudiliğin sembolü olan 6 yıldız bulunuyor. Bazı şeyler İbranice yazıyor anladığım kadarıyla. Bakın şurada da var mesela. Buraya kadın salon demişler. Restoran demişler. Bakın yukarıda yine aynı şekilde 6 yıldız burada da bulunuyor. Sanırım burası toplanma alanı gibi bir yer diye tahmin ediyorum. Ya arkadaşlardan rica ettim hani bilgi verebilir misiniz gibisinden de çok kameraya çıkmak istemediler. Ben de hani rahatsız etmek istemedim açıkçası. Şurada müzeleri varmış. Bir oraya bakayım da Mikva da yukarıdaymış. Buraları gezeceğiz. Birkaç tane yer var. Oraları gezeceğiz beraber. Şimdi Dağ Yahudilerinin müzesine geldim. Burası müzenin önü. Ziyaret etmek isterseniz bilgi merkezinden bilgi alarak burayı ziyaret edebiliyorsunuz. Burası da eskiden sinagog olarak dediğim gibi hizmet veriyormuş. Şimdi neye çevirmişler? Müzeye çevirmişler burayı. Kapıda yine sanırım İbranice. Fakat benim okuduğum kaynaklara göre onların konuştuğu dil İbranice ile Farsça karışımı farklı bir dil konuşuyorlar diye bir bilgim var benim. Onu şimdi size söyleyeceğim. Bilgide yani araştırmalarıma göre Farsça ile İbranice'nin karışımı Cuhuri denilen bir dili konuşuyorlar. Karışımı demeyeyim aslında. Farsça ile İbranice'nin etkilerinde kalan farklı bir dil konuşuyorlar. Hani tam olarak doğru mudur değil midir bilmiyorum. Fakat böyle bir bilgi de var. Onu da söylemiş olayım. Yahudileri geleneksel Ortodoks Yahudiliğini benimsiyorlar ve dini ritüellerini de buna göre gerçekleştiriyorlarmış. Müzeden birisi çıktı. Müzenin girişinde böyle bir bilgilendirme panosu var. Kırmızı Kasaba berpa olunmuş tarihi İleki Sinagogu'nun açılıştan görüntüler bunlar aslında. Bayağı kişi ziyaret etmiş anladığım kadarıyla. Burada İlham Aliyev'in ziyareti var yine aynı şekilde. Burada parkın açılışı, Haydar Aliyev Parkı'nın açılışına da gelmiş anladığım kadarıyla. İlham Aliyev buraları ziyaret etmiş. Şurada da Haydar Aliyev'le yine bir dini konferansın fotoğrafları gözüküyor. Dağ Yahudilerinde yine kültürel bayramlar, etkinlikler, törenler yine büyük bir coşkuyla önemli kutlanmaya devam ediyormuş. Yani hani buraya sürüldükten sonra da bu tür kültür ve geleneklerini korumaya ve önemlilerini yaşamaya devam etmişler. Şimdi küçük sinagogun olduğu tarafa geldim de askerler vardı yine şeyin önünde. Bir önceki müzenin önünde de şey vardı. Şurada da var mesela kapılarında 6 yıldız olan işaret. Buradan düz git dediler bana. Orada video çekebilirsin dediler. Kapının önünde muhafızlar yani bir şeyleri koruyorlar ama neyi koruyorlar anlamadım açıkçası. Orada müsaade etmediler. Şu aşağıdan bakalım ne varmış. Kasabanın önemi ve özelliğini şöyle açıklayabilirim. Kırmızı Kasaba aslında Yahudilerin İsrail ve hani Amerika dışında yaşadıkları yerleşim alanı olan yerlerden bir tanesi. Bu yüzden önemli bir yer. Sinagog yolu üzerine şöyle bir eve denk geldim. Burada şey yazıyor. Kuba Kırmızı Kasaba Hakim Mentekeşi diyor. Şurada da Albert Akarunov'un bir fotoğrafı var. Azerbaycan Respublikası'nın, Respublika burada Cumhuriyet olarak, Cumhuriyet anlamına geliyor öyle söyleyebilirim. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin milli kahramanı yani. Albert Akarunov.
Bakın buradaki sokağa da onun adını vermişler. Albert Akarunov sokağıymış. Küçe Azerbaycan dilinde sokak anlamına geliyor. Burası muhtemelen Albert Akarunov için eviydi. Şöyle söyleyebilirim. Azerbaycan bayrağında bir 8 köşeli yıldız bulunuyor. Bu 8 köşeli yıldız neyi temsil ediyor? Azerbaycan'daki yaşayan etnik kökenleri. Yahudiler de aslında onlardan bir tanesi diye biliyorum. Sinagog buradaymış. Yani burada da yaşayan etnik kökenler zamandaki savaşlarda, işte Karabağ Savaşı olsun veya diğer savaşlar olsun, işte Azerbaycan'ı yalnız bırakmamışlar. Burada şu an bir şeyler de yapılıyorlar. Bu tarafta da yine askerler vardı da diğer taraftan fotoğraf çekebilirsin dediler. Kapalı normalde, ben biliyordum kapalı olduğunu da. Bilgi ofisinde şey sormuştum. Hani gidip ziyaret edebilir miyim, dışarıda en azından gösterebilir miyim diye. Sıkıntı olmaz dediler. Hakikaten askerler var, anlamadım. Yani büyük sinagog burası. Altı Kümbes Sinagogu olarak geçiyor burası. Dediğim gibi bilgi merkezine söylemiştim ya, burası Sovyet zamanında fabrik olarak kullanılmış. Tekrar hani Azerbaycan bağımsızlığını ilan ettikten sonra burası işte Dağ Yahudileriyle beraber tekrar sinagoga çevrilmiş ve şu anda dini ritüellerini burada gerçekleştiriyorlar. Altı Kümbes Sinagogu diyor. 1888. ilde Hilal Ben Hayim tarafından layihe edilinmiştir diye, yapılmıştır diye düşünüyorum. Yapılmıştır anlamına geliyor gibi. Azerbaycan'daki etnik kökenlerden bahsediyordum. Sinagogu da gördük. Yani etnik kökenler mesela bu kişiye mesela söylenmiş zamanında, hani sen Yahudisin, neden işte savaşıyorsun Azerbaycan için diye. O kişinin cevabı da işte benim toprağım, vatanım burası. Neden savaşmayayım gibisinden bir karşılık vermiş. Yani burada yaşayan halklar da savaşta her zaman Azerbaycan'ın yanında olmuş. Az önce askere sordum da orada başka askerler de vardı yine hani koruyan. Dedim acaba hani şu an özel bir koruma mı yoksa önceden de var mıydı? Buranın korumasını biz sağlıyoruz dediler. Bakın burada yazıyor zaten. Albert Akarunov Küçesi sokağı. Yani buranın sokağına da onun adını vermişler. Muhtemelen hani kendi evinin bulunduğu sokak. Öyle. Şimdi Mikva'ya gidelim. Bir de orayı göstereyim size. Azerbaycan'daki bu durum hoşuma gidiyor açıkçası. Yani çok farklı etnik kökenler olmasına rağmen hepsi barış içinde, huzurlu bir şekilde beraber yaşıyorlar ve bildiğim kadarıyla ben Azerbaycan'a gelmeden önce araştırmıştım bu durumu, ilgimi çektiğinden dolayı. Hatta bunun üzerine bir tez yazılmış. Azerbaycanlı birisi İstanbul Üniversitesi üzerinden yazmış sanırım bu tezi. İşte Azerbaycan'daki etnik kökenler üzerine. Azerbaycan'daki bu etnik kökenler bildiğim kadarıyla anayasa kapsamında özgürlükleri ve işte bağımsızlıkları, yaşayışları, kendi kültürlerini sürdürmeleri anayasada koruma altına alınmış diye biliyorum. Onu da ek bir bilgi olarak geçeyim. Mikva'ya da geldim arkadaşlar. Bakın burası Mikva Admor. Gürüşüm yazıyor. Yukarıda da farklı Rusça var sanırım. Bir de İbranice de diğeri sanırım. Aynı şekilde burada da yer alıyor. Bahsetmiştim ya, dini ve medeni levazimatlar diyor. Ya burada işte evlilik törenlerini gerçekleştiriyorlar. Onun dışında yeni doğan çocuklar vaftiz ediliyor yine. Hristiyanlıkta olduğu gibi. Yukarıda da Yahudi kabristanlığı bulunuyor. Şunu söyleyebiliriz ki Yahudilerin hani burayı vatanı olarak benimsemelerinin çıkarımını şuradan yapabiliriz. Hem işte Azerbaycan'ın yer aldığı savaşlara katılıyorlar onlarla beraber. Hem de burada kabristanları var. Normalde hani farklı gruplar, etnik gruplar işte farklı yerlerde yaşadıklarında, örneğin bir Türk hani Almanya'da doğup büyümüş olabilir. İşte köyü Türkiye'dedir. Öldüğünde hani belki işte mezarlığı köyüne defnedilir. Burada kendi kabristanları var. Buraya defnediliyorlar yani. Burayı artık toprak olarak bellemişler. Buradan bu sonuca varabiliriz diye düşünüyorum. Bilgi merkezine bilgi teyit etmek için bir daha girdim de az önce hani Albert Akarunov'un olduğu yer hani evidir demiştim ya ben. Evi değilmiş orası. Orası hastaneymiş. Kendisi aslında burada doğmamış. Fakat annesi babası burada yaşıyormuş.
Hani kendisi de burada doğmadığı halde gitmiş ve şehit olmuş. Öyle bir bilgi verdiler yani bana. En doğru kaynakta sanırım onlardır diye düşünüyorum. Burası da daha Yahudilerin eğitim aldığı okulmuş. Yol üzerine geçerken onu da göstermek istedim. Erken arkadaşa sordum orada. Yani hani burada insanlarla video çekmem biraz zor oluyor arkadaşlar. Kimse kameraya çıkmak istemiyor açıkçası. O yüzden hani bilgiyi onlardan alıp size ben aktarıyorum. Hani farklı bir şekilde olsaydı daha güzel olurdu fakat hani yapacak bir şey olmayınca da en azından bu şekilde bilgi vermiş olayım. Burada eğitimlerini kendi dillerinde alıyorlarmış. Onu da sordum dediğim üzere. Ama işte bu hani varsa bilgisi olan, hani belki buralı olan birisi videoyu izler, yanlış aktardığım şeyler varsa eğer yorum yazarsanız onları sabitlemeye çalışırım. Eğitimleri de yine kendilerine özgü yani. Farklı şekilde bir eğitim alıyorlar. Kendi dini yaşantılarına veya yaşantılarına göre bir eğitim alıyorlar ve bu şekilde burada hayatlarını özgürce sürdürebiliyorlar. Evet, bugün Kuba'da, Kırmızı Kasaba'da Dağ Yahudileriyle alakalı hani bildiğim şeyleri ve öğrendiğim şeyleri sizlere aktarmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Yani Azerbaycan'ın gerçekten bu durumu benim hoşuma gitti. Sadece burası için değil, farklı yerleri de ziyaret edeceğim. Ben şimdi hani köylere ilk buradan başladığım için ilk önce burayı ziyaret ettik. Farklı etnik kökenlerin olduğu köylere de gideceğiz daha sonra da. Güzel hani farklı etnik kökenlerin bir arada, huzur içinde, barış içinde bir arada yaşayabilmeleri ve kendi geleneklerini sürdürerek yaşayabilmeleri güzel. Siz de konuyla ilgili yorum ve görüşlerinizi yazarsanız sevinirim. Veya farklı önerileriniz varsa onu da yazarsanız sevinirim. Bu videoluk bu kadar arkadaşlar. Kuba'dan selamlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kuba'ya dönerken Şehitler Yabanı'na denk geldim yine. Bakü'deki gibi. Nerede Azerbaycan bayrağı varsa arkadaşlar, Türkiye bayrağı da yine aynı şekilde orada bulunuyor. Biz böyle kardeş bir milletiz yani. Şu an kapalı olduğu için içeriye giremiyorum ama şöyle kapıdan göstereyim size. İçeride yine bir şehitlik anıtı bulunmakta. Buradan tekrar tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun diyelim.